Arkadaşlar köpeğin bize gelme serüveninden şöyle bahsedeyim. Köpek orijinal Türkmenistan'dan gelme bir köpek. Dişili erkekli orijinal Türkmenistan'dan gelmiş bir köpek. Bu köpek Türkiye'de üst seviye bir devlet görevlisine geliyor arkadaşlar, köpekler. Yani böyle, çünkü zaten Türkmenistan'da alabay çıkışı bildiğim kadarıyla yasak. Farklı bir siyasi güçle falan olması lazım. Ancak öyle getirebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla öyle. Bilmiyorum şu an nasıl da. Arkadaşlar köpek geliyor. Çiftlikte işte büyüyorlar. Yaklaşık bir yaşına kadar adam işte, aynı zamanda köpekler koyun falan da biliyor, yani koyuna da gidiyorlar. Dişili erkekli. Diğer köpeklerle birlikte. Ve bu köpekler işte 10 aylık oldukları zaman artık baş edilemiyor köpeklerle, yani zapt edemiyorlar. Gidiyor işte sürekli boğuşuyor. Yemek yedirmesi ayrı, işte yabana karşı çok saldırgan. Böyle bir köpek arkadaşlar. Zapt edilmeyince yaklaşık 17 aylıkken falan köpek bize geliyor. Zaten bize geldiğinde yaralarında şimdi görüyorsunuz zaten. Yüzü gözü hep yara bere içinde. Baş edilememiş bir köpek. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Samet Aktaş. Sosyal medyalardan gelen mesajlar üzerine artık böyle bir video çekmeye karar verdim. Bildiğiniz üzere ben genelde yabancı köpeklere bakıyorum. Yani Türkiye'ye göre yabancı köpekleri, Alabayı, Volkodov gibi köpekleri bakıyorum, besliyorum. İşte bana bununla ilgili çok fazla mesaj gelmeye başladı. Neden Türkiye'de yaşayıp Kangal ya da Anadolu çoban köpeği falan bakmıyorsun? İşte Kangallar çok cesaretliler. Yaban hayatında çok iyiler. Türk köpekleri falan filan. Öncelikle arkadaşlar ben Kangal'ı çok severim. Anadolu çoban köpeklerini çok severim. Ve her yerde de överim yani. Yabancı bir kişiden mesaj geldiği zaman hemen Kangal'ı savunmaya da başlarım yani. Onu da söyleyeyim. Zaten arkadaşlar bu zamana kadar yüzlerce Anadolu çoban köpeği bakmışım ve bunların arasında illaki Kangallar da vardı. Ve çok ileri seviye kurtçul köpeklerde baktım arkadaşlar. Aslında böyle bir videoyu kurtçul köpekler üzerine çekseydim belki daha doğru olurdu. Çünkü şu an Türkiye'de gerçekten çok fazla yalanla videolar var. Adamın köpeği kurt boğmuş gibi gösteriliyor. Adam kurdu vuruyor, köpeğe kanlarını sürüyor. Ha, benim köpeğim kurt boğdu gibi bir sürü yalanlarla insanları kandırmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar ve şöyle bir mevzu daha var ki Türkiye'deki köpekçilik üzerine. Bugün YouTube'a baktığınız zaman veya bir sürü sosyal medya üzerinden nereye bakarsanız bakın, herkesin kapısında bir kangal. Herkes işte benim kangalım var. Benim köpeğim var. Benim köpeğim şöyle cesaretli. Benim köpeğim şöyle büyük. Benim köpeğim şöyle deli. Veya benim köpeğim şöyle kurt boğuyor. Şimdi gel gelelim bunları şöyle bir geriye bırakalım. Ve asıl konumuza gelelim. Sizlerle dünyanın, özellikle de Türkiye'nin en tehlikeli, en deli, en kontrolsüz köpeklerinden biri olan Alabay ırkı bir köpek üzerine konuşacağız. İnanın tehlikeli köpek nasıl olur bu videoda sonuna kadar göreceksiniz. O tadı yaşayacaksınız. Ve gerçekten benim en büyük korkularımla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Yani tehlikeli bir köpekle nasıl baş edilir? Onu nasıl kontrol altına almaya çalışırsınız? Gibi konular üzerinde de duracağız. Alabay köpeğinin saldırısını şok içinde izleyeceğinize eminim. Güvenlik kameraları olsun, normal kendi kameralarımız olsun, böyle şeylere şahitlik yapmış ve bunları kayıt altına almıştır arkadaşlar. Bu yoğun video güçlü ırkı iş başında gösteriyor. Gücünü ve çevikliğini sergiliyor. Eğer bir köpek aşığıysanız ya da alabay cinsini merak ediyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Alabay'ın vahşi doğasına ve etkileyici becerilerine tanık olun. Ancak sizi baştan uyarıyorum. Bu videoda tehlikeli sahneler var. Alabay köpekler hakkında şunlar diyebiliriz. Milattan öncesine dayanan en eski köpek ırklarından bir tanesidir. Belki de en eski köpek ırkıdır.
Ve bugün Cao dediğimiz köpeklerin, alabayiden türetilen köpeklerin 178 kilograma çıktığı da görülmüştür arkadaşlar. Yani tam bir dev. Bu güçlü ırkın kendisini tehdit altında hissettiğinde neler yapacağını zaten videolar çekti. Arkadaşlar sosyal medya platformlarında milyonların izlediği videoları ve neden bu kadar tehlikeli bir köpek olduğunu gelin bakalım hep beraber. Alabay köpeklerini gerçekten çok severim. Çok da isterdim yani bir alabay köpeğim olsun diye. Oldu da. Ve gerçekten çok sert köpekler yani. Gerçekten çok sert köpekler. Ve size şöyle bir parantez açayım arkadaşlar. Alabay köpekleri Türk köpekleridir. Yani bugün Kangal Türk köpeği işte bilmem ne falan diyoruz ya. Bakın. Bütün köpeklerden daha çok Türk köpeği olan köpek alabay köpeğidir. Arkadaşlar bir de alabay köpekler tek sahiplidir yani. Tek kişiye itaat ederler. Tek. Böyle kalkayım işte herkes peşine dolansın bilmem ne yapsın. Böyle köpekler değildir. Tek sahibi vardır. Daha çok ona itaat eder, ondan emir alır. Ve sizin de ona hükmetmeniz gerekir. Böyle de bir yapılar vardır alabay köpeklerinin. Şimdi böyle. Artık bundan sonra videolara geçelim arkadaşlar. İlk başta saldırgan olmayıp da sonradan artık gördüğü her canlıya saldırmaya çalışan bir köpekten bahsediyoruz. İyi seyirler dilerim. Sinirli bir alabay köpeği için böyle şeyler çok normal. Canlı ya da cansız hiç fark etmez. Burada da gördüğünüz gibi çuvalla savaşıyor. Bağlı bir alabay çoban köpeği arkadaşlar çok saldırgan olur. Ama serbest olduğu zaman kesinlikle doğru zamanı bekler. Bu iki köpek baktığınız zaman birbirlerine havlıyorlar ama açık oldukları zaman inanın birbirlerine hiçbir şey yapmazlar. Doğru zamanı beklerler ve saldırı anına geçerler. Güvenlik kamerasına takılmış bir görüntü. Farklı bir köpek alabay çoban köpeğinin sınırlarına giriyor ve olanlar oluyor tabii ki. Burada da arkadaşlar çobanlık yapan bir alabay çoban köpeğini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde. Gerçekten arkadaşlar şu konuda çok bıkmıştım. Yaraları asla iyileşmiyordum. Ne zaman ki iyi olmaya başlasa kesinlikle tekrardan bir olaya karışıyor ve kendini yaralıyordu. Burada da gördüğünüz gibi. Yaylada yaralanmış ve yarası kurtlanmış. Ondan sonra gel buna iyileştir. Tabii ki kısa sürede toparlıyorduk ama ne olacak ki tekrardan gördüğünüz gibi. Eyvah, nasıl becerdin? Ha? Yani ölmeden nasıl ayakta kalabiliriz? Dikkat ettiyseniz arkadaşlar zinciri kırıp gitmiş ve kendini yaralamış. Sahip olarak şaşırıyoruz. Burada da yine gördüğünüz gibi ata saldırıyor. Atla ilk karşılaşmasıydı ve biz böyle bir olay yaşanacak diye hiç tahmin etmiyorduk. Ata adeta kafayı takmış gibiydi. Durduramıyorduk. Ne kadar ikisini alıştırmaya çalışsak da yine alabay bir türlü alışmak istemiyordu. Tam alıştırdık derken tekrardan bir bakıyorduk ki yine saldırmaya geçmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Durmak bilmiyor. Arkadaşlar burada köpeğin kalınlığını ve şu gövdenin heybetine bakar mısınız? 80 santim civarı ama tam bir tank gibi. Ve bakın güvenlik kamerasına takılan görüntüye. Milyonların izlediği görüntüye. Zinciri kırıp gelip ata adeta öldüresiye saldırıyor. Allah'tan ata hiçbir şey olmamıştı ve bundan önemlisi çocuklara bir şey olmamıştı. Hemen o an zaten müdahale ediliyor ama böyle bir vaka nasıl yaşanır? Hayretle izledik. Yine bakın burada da hiçbir sorun yokken birden saldırmaya geçiyor. Bakın. Hiçbir sorun yok. Döndü, baktı ve saldırmaya geçti. Tam alıştırdık. Tam her şey yolunda derken tekrardan saldırıyordu. Yine burada da farklı bir çoban köpeklerini büyükbaş hayvanlar kovalarken alabay köpeğin önündeki büyükbaş hayvanlar adeta hayvanların üzerine atlıyordu. Sürüye götürdüğünüz zaman asla zincirden açamazsınız arkadaşlar. Arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi köpek gerçekten sevgiyle
bakılmış bir köpek. Ki zaten köyümüze ilk geldiği zaman insanlarla teması çok iyiydi. Çok güzel anlaşırdı. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Alabay köpeği başkasından şiddet gördüğü zaman duygularını bastırmaz, aksine daha da hırçınlaşır. Tecrübeyle bunu söyleyebilirim. Çünkü köy yeri, farklı birinin köpeğine zarar verir, o kalkar buna vurur, bilmem ne olur derken alabay çoban köpeği onun altında kalmaz ve iyice hırçınlaşır. Böyle diyebiliriz. Tabii ki bunun farklı örnekleri de vardır. Bir de alabay çoban köpeklerinde arkadaşlar biraz araştırdım. Belli bir zamandan sonra böyle hırçınlıklar gösterebiliyormuşlar. Biz bunlar tabii ki ilk zamanlar bilmiyorduk. Sonradan öğrendik. Bizdeyken artık insanlara saldırmaya başlamıştı arkadaşlar. Biz de böyle bir tehlikeli köpek bakmak istemedik. Sonuçta köy yeri, şehirde olsa ne olursa olsun insanlara zarar veren köpek kesinlikle bakılmamalı. Biz de aldığımız kişiye emaneten zaten geri verdik köpeği. Sonuç olarak artık şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Alabay çoban köpeğinin üzerinden de zaten bir köpeğin hırçınlığını gördük. Böyle şeyleri izlerken daha dikkatli olunuz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bazı şeyler zaten insanın elinde olan şeyler değildir. Zamanla tecrübe edersin. Hepinize hayırlı günler dilerim.